Merhaba İkizler Burcu ve Yükselen Burcu İkizler olanlar. Evet arkadaşlar, 2024 yorumlarıyla karşınızdayım. Öncelikle 2024 gerçekten harika, bomba gibi geliyor. Satürn tepe noktanızdan geçen yıl eğer bu fırsatlar gelmediyse demek ki bu yıl artık kapımızda diyebiliriz. Tabii ki kişisel haritalarınıza göre bunlar değişecektir, bu yorumlarımız değişecektir. Ama ciddi anlamda Jüpiter'in de birinci evinize geçeceği bir yıl yaşanacak. O yüzden şans, fırsat sizlerden yana diyebiliriz bu yıl. Tabii ki bu etkileri nasıl yaşayacağız? Ana haritalarımızda nerelere açığa girecek? Genel bir bakış açısını biz burada sunacağız ama bir kampanyamız var ki bunlar tam size göre diyebilirim aslında. Bu yıl belki de en çok danışmanlık alacak burçlar İkizler Burcu olacak diyebiliriz. Çünkü Jüpiter'in etkisi tam da üstünüzde olacak Mayıs ayından itibaren. 2023'ü kapatırken son kampanyamızdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Yılbaşına kadar geçerli olacak kampanyamız. Doğum haritası analizi, 2 yıllık öngörü analizi ve doğum saati tespiti hepsi birlikte 1500 TL. Bu kampanyadan yararlanmak için WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Bunun dışında tabii ki arkadaşlar ana haritayı şöyle bir yorumlayacak olursak bu sene en büyük Plüto var tabii ki. Plüton'un Kova geçişi hala geçen yıl başlasa da bu yıl etkilerini hala daha devam ettiriyor olacak. Çünkü bir retro sürecindeydi, tamamladı. Şimdi ileri gidecek 2 derece Kova'ya kadar. Sonra tekrar dönecek, Oğlak'a geri gelecek. 29 derecelerden tekrar düze dönecek ve Kova'ya artık bir daha geçmemek yani Oğlak'a bir daha geçmemek üzere Kova'da seyahatine başlayacak arkadaşlar. Şimdi bu geçiş tabii ki 29 derece ile 1, 2 ve 0-1-2 derece arasında devam edecek. 29 ile 2 derece arasında gezegenleriniz varsa özellikle Kova'da ve Oğlak'ta sizler bu etkilerden çok daha fazla alacaksınız. Eğer değilse o zaman demek ki hayatınızda bu yıl Plüton etkisini yaşamayacağız. Ama eğer değiyorsa hayatımızda köklü bir değişime hazır olun diyebiliriz. Plüto 8. evinizdeydi, 9. evinize geçmiş olacak. Bu da demek oluyor ki hayatınızda eğitim, e-ticaret, yurt dışı seyahatler, uzun seyahatler bunlarla ilgili ya da akademik konular bunlarla ilgili önemli bir süreç başlatacak. Belki de hayatınızda köklü olarak değiştirip dönüştürebileceğiniz inançlarınızı da biraz zorlayacak yapı taşı getirecek. Eğer 29 derece ile 2 derece arasında gezegeniniz varsa bundan etkileneceksiniz arkadaşlar. Bütün ikizler bundan etkilenmiyor. Onun altını bir çizmek isterim. Ama etkileniyorsanız da eğitim, e-ticaret, sosyal medya, yurt dışı akademik konular gibi konularınızın net bir şekilde revize edileceği, net bir şekilde değişim yaşanacağı bir durum. Yani bir akademiye giriyorsanız bu dönemde demek ki bu akademi sizin belki de ileride o meslekte uzmanlık yaratacak kadar derin bir konuya dönüşecek. Eğer e-ticaretle ilgili bir konu başlatıyorsanız demek ki bu konu sizin uzun süre buradan ekmek yiyeceğiniz bir kapı haline gelecek. Ama tabii ki zorlayarak gelecek bunlar. Ya da yurt dışına gidiyorsunuz, yurt dışına ile ilgili bir konu başlatmış olabilir. Bu da uzun süre belki yurt dışında yaşamak, oranın zor koşullarına öncelikle adapte olmak, daha sonrasında ödüllerini toplamak gibi bir konuya eşitlenebilir. Hayatınızda köklü bir değişim yaşatacak arkadaşlar. Özellikle direndiğiniz bir nokta varsa bu konularla ilgili değişime gönüllü olursanız bunu en az hasarla atlatırsınız. Eğer değişime gönüllü olursanız hatta ödüllerini ala ala gidersiniz diyebiliriz. Tabii ki üçgen ve seksil yapıyorsa bunlar daha basit, daha kolay, daha koşulsuz gelen açılarda olacaktır sizin için. Konularda bunlardan ibaret. Şimdi gelelim Uranüs'e arkadaşlar. Uranüs'ün etkileri ani beklenmediği getirir ve Boğa burcunda. 12. ev biraz bilinmeyen, biraz sıkıntılı bir ev olmakla beraber belki de ani beklenmedik, biraz canımızı sıkacak olaylar yaşatmış olabilir bize. Tabii ki burada bu değişim aslında yaşanması gereken, olması gereken bir değişimdi diyebiliriz. Özellikle haritanızda 19
derece ile 23 derece arasında herhangi bir gezegeniniz varsa bundan daha çok sizler etkileneceksiniz diyebiliriz arkadaşlar. Hatta 27 dereceye kadar da etkisi devam ediyor olacak diyebiliriz. Ama özellikle 19 ile 23 derece olanlar daha da fazla etkileniyor olacak arkadaşlar. Tabii ki ani beklenmedik hastane, hapishane, oralarla ilgili daha önceden bir problemimiz varsa çözümleri, sağlıkla ilgili problemler gibi bir durum yaratmış olabilir. Eğer bunları değiştirmek, dönüştürmek üzere kendimizi bir gönüllülükle sahiplendiysek eğer bu konuyla ilgili ödüllerimizi de topluyor olabiliriz arkadaşlar. Şimdi Uranüs'ün yanı sıra Jüpiter'in de burada olduğunu düşünürsek aslında her fırtına daha sonrasında bir güverte temizliği ve hayatımıza köklü bir değişim yaratır ya. İşte ani beklenmedik bir şekilde önce bir sarsıcı olaylar getirebilir. Jüpiter'in de etkisiyle kaynaklarımız artabilir, paralarımız ummadığımız yerlerden para kazançları yakalayabiliriz. Belki işten çıktık, yeni iş daha da verimli, daha da parasal kaynağımızın büyüdüğü bir şey yaratabilir. O yüzden hayatımızda neyi değiştirmeye çalışıyorsak sarsıcı gibi görünse de emin olun size daha fazla kaynak getirecek. Boğa çünkü parayı temsil eder, huzuru temsil eder. Yani bize huzursuzluk yaratan her ne varsa alıp götürecek, yerine huzur getirecek diyebiliriz. Jüpiter'in de burada etkisi 26 Mayıs'a kadar destekleyecek arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Gelelim Neptün'e. Neptün öncelikle bizim hayallerimizin gezegeni. Tabii ki Neptün 10. evdeyken kariyer konusunda çok şey hayal etmiş, çok şey yapmak istemiş ama bir türlü başaramamış gibi hissedebiliriz. Özellikle ana haritalarınızdan kontrol edin lütfen. 27 derece ile 29 derece arasında Balık burcunda bir gezegeniniz varsa burada sizi hayallerinize kavuşturmak istiyor olabilir. Tabii ki iyicil etkiler yarattığı gibi kötücül etkiler de yaratabilir. Burada sisli puslu bir hava, işte kariyerimizden yönümüzü belirleyememek, hayallerimizi giderken sanki bir aldanma, aldatılma gibi bir konuya da işaret ediyor olabilir. Bir hayal kırıklığı yaşatıyor olabilir bize. Ama daha çok pozitif olarak görüyoruz biz bunu. Her ne kadar yani aldanma gibi görünmüş olsa da Satürn de Balık burcunda olduğunu düşünürsek aslında kariyer noktasında zirve yapacağımız bir değişim başlatacak arkadaşlar bu sene. Satürn'e de geçecek olursak, Satürn geçen yıl zaten 2023'te Balık burcuna geçmişti. 0 ile 7 derece arasında seyahatini tamamlamıştı. Bu 0 ile 7 derece arasında bir gezegeniniz varsa zaten geçen yıl bunu başlatmış olmalı. Bununla ilgili bir üst levele geçeceksinizdir. Ama geçen yıl kariyerle ilgili herhangi bir değişiklik yaşamadım diyorsanız o zaman demek ki bunun etkilerini bu yıl yaşayacaksınız demektir. 12 derece ile 19 derece arasında özellikle Balık burcunda, İkizler burcunda veya diğer burçlarda gezegenleriniz varsa bu Satürn etkisini daha çok hissetmek anlamına gelir. Özellikle kariyer konusunda, iş konusunda e, belki de ne yaptığımızı, ne yöne gideceğimizi bilemediğimiz bir konunun artık netleşmesi, gözle görünür hale gelmesi, kaynaklarımızın artması, sorumluluklarımızın artması, hayatımızda ciddi bir çıkış yakaladığımız durum yaratabilir. Yani bir işten çıkıp yeni bir işe geçebiliriz. İşten çıkıp kendi işimizi kurabiliriz. Yatırım yapabiliriz. Kariyerimizde belki atama terfi beklediğimiz bir durum var. Bunlar gelebilir. Yani kısacası Satürn size sorumluluk veriyor. Sorumluluklarınızın karşılığında da ödüllerini veriyor diyebiliriz bu durumda. Özellikle 12 derece ile 19 derecede kişisel haritalarınızda bir gezegeniniz varsa bundan siz daha çok etkileneceksiniz arkadaşlar. Şimdi Jüpiter'in etkilerine geri dönecek olursak Jüpiter 12. evinizde seyahat ediyordu. 26 Mayıs'a kadar bu seyahatini devam ettiriyor olacak arkadaşlar. Daha sonrasında Jüpiter ikizlere geçecek. Yani sizin burcunuza geçecek. Bu demek oluyor ki Jüpiter ikizler geçişi sizin hayatınızda çok daha iyi fırsatlar yaratmaya başlayacak. Hayatınızda parladığınız bir dönem geliyor. MC noktanızda Satürn, yükselen burcunuzda da bir Jüpiter var. Daha ne olsun? Hayatın belki de
belki en yüksek sorumlulukları alıyorsunuz ama çift çift de şanslar yakalıyorsunuz diyebiliriz. Tabii ki, ikizler burcu biraz değişkendir, iletişimdir. İletişime geçtiğiniz, değişmeye gönüllü olduğunuz her konu size bir fırsat yaratacak, diyebiliriz bu konuda. Özellikle 11 derece ile 21 derece arasında bir kişisel gezegeniniz varsa ya da yükselen burcunuz bu derecelere denk geliyorsa inanılmaz derecede hayatınızda o fırsatı göreceksiniz. Evlenme, çocuk sahibi olma, iş kurma, iş değiştirme, yıprandığınız bir konunun tamamen bitmesi, yerine yeniliklerin gelmesi gibi bir konu eşitleniyor olabilir arkadaşlar. Bu senenin en şanslı burçlarından biri tabii ki sizler olacaksınız bu durumda diyebiliriz. Özellikle kontrol edin, lütfen kontrol edin. 11 derece ile 21 derece arasında gezegenleriniz varsa en çok bunlardan sizler etkileniyor olacaksınız. Ve Jüpiter bolluk ve bereket gezegenimizdir. Yani o da olmasa diğer gezegenlerin sorumluluklarıyla bu hayat geçer mi? Jüpiter iyi ki var diyoruz ve bu sene o iyi kiyi size yaşatacak arkadaşlar, unutmayın. Şimdi gelelim ay düğümlerine. Ay düğümleri tabii ki tutulmaları da beraberinde getirecek. Tutulmalar Koç terazi aksına zaten geçiş yapmıştı biliyorsunuz arkadaşlar. Bu etki yıl sonuna doğru Balık Başak aksına doğru da devam etmeye başlayacak. Şimdi tutulmaların etkilerine geçecek olursak 25 Mart'ta özellikle ay tutulması yaşanacak. Terazi burcunda özellikle 5 derece Terazi burcunda gezegenleri olanlar bunlar en çok etkilenecek. Sizin tabii ki 5. eviniz. Evliysek çocuk sahibi olabiliriz. Çocuklarımızla aramızda problemler varsa bunlarla yüzleşebiliriz. Bunun dışında sevgilimizle ilgili bazı konular gündeme gelebilir. Bizi yoran, yıpratan bir sevgili hayatımıza giriyor olabilir. Burada koşullar ve şartlar aslında bu yıl iş yılı, aşk yılı değil diyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Çocuksa yani plansız bir çocuksa tabii ki kabul edeceğiz. Ama planlayarak bir çocuk sahibi olmak yerine Satürn tepe noktadayken iş güç kariyer noktasında biraz daha ilerlememiz gerektiğini unutmamak lazım. Ama çocuk sahibi yapabilir bizi. Sevgili gelebilir. Hayatımızda kimse yoksa gerçekten aşık olacağımız ama bizi bir yandan da nereye gittiği belli olmayan bir ilişkinin içine götürüyor olabilir. Çünkü negatif Güney Ay düğümü 5. evdeyken negatiftir arkadaşlar. Çocuklarımızın ergenlik dönemleri bu dönemde çok etkili olabilir. Özellikle 25 Mart civarında 5 derece ve yakınlarında gezegeniniz varsa Terazi burcunda çocuklarınızla iletişiminizde bazı problemler, ergenlik sorunları yaşanıyor olabilir. Bunlarla ilgili çaresiz, çözümsüz değilsiniz ama şöyle anlatayım kısaca. Yani orayı ne kadar zorlarsanız size negatif etkisi o kadar gelir arkadaşlar. Siz orada sorunu tespit edip çocuğunuzla konuşup arkasında durmalısınız ama çocuğunuzun yapacağı hataları maalesef ki engelleyemezsiniz. O yüzden çocuğunuza negatif olan şeyi anlatın ama hata yapmak istiyorsa da onu kendi tercihlerinde bırakın. Çünkü başka türlü aranızda çatışmalar, çok fazlasıyla gerginlikler ve çocuğunuzla aranızda uçurumlar açmanıza sebebiyet verir. Ama burayı eee, hani bir çocuğu kuşun kanadından tutar gibi tutun diyor ya işte yani ne onu çok boğun, sıkın ne de onu çok serbest bırakın. Hata yapmasına izin verin ama eliniz ayağınız her zaman üstünde olsun. Her an düştüğünde destek olarak sizi bulsun diyebiliriz. Çünkü burada maalesef ki o sorun yaşanacak. Sizin de tek çözümünüz takip ederek, onu anlatarak ama onu sıkmadan, boğmadan, engellemeden koşulları arkasında durmanız olacak arkadaşlar. Eğer ki burada hayır yapamazsın, edemezsin deyip böyle zıtlaşma yoluna gidersek burada ciddi anlamda çocuğumuzla aramızda uçurumlar açılır. Bu sefer herhangi bir sorun da size gelip anlatmaz. Çözümü de başka yerlerde arar. Hatayı hatayla telafi etmeye başlar gibi bir türlü sorun yaşatır. Aşk konusunda ise koşulları, şartları siz belirleyin. Biraz ne istediğini bilmeyen bir sevgili geliyor gibi bu yıl. O yüzden o sevgilinin ne dediğine bakmadan sizin ne istediğinize bakın. Eğer koşulları, şartları siz belirler, o ayak uydurursa pozitif bir enerjiye giderken maalesef ki onun dediği yoldan giderseniz
ederseniz acı çekerek bu ilişki devam eder ve siz de yorulur, yıpranırsınız arkadaşlar. O yüzden aşk zamanı değil, iş zamanı diyoruz. Önceliğimiz orası. Koşulları ve şartları siz belirlerseniz çok daha etkin olur bu durum. Şimdi gelelim Nisan'daki 2024 8 Nisan'daki güneş tutulmasına Koç burcunda yaşanacak arkadaşlar. Bu da sizin 11. eviniz. Demek ki yakın çevreniz, arkadaşlarınız, kankalarınız, girdiğiniz gruplar, belki siyasi çevreniz sizin hayatınızda ciddi bir kapı açacak. Sizi hayalinize kavuşturmak için ciddi bir emek sarf etmek zorunda kalacaksınız ama böyle hırslanır, hayalleriniz için müdahale ederseniz bir çevrenizden birileri sizin o koşula ve fırsatı yakalayabilmeniz için fırsatlar yaratacak arkadaşlar. Yani bir siyasi çevreye gireceksiniz. Orada liderlik ve önderlik yapmanız bir koşulda em, yani ön plana çıkmanız sizin aslında kapılarınızın daha çok açılmasına sebebiyet verecek. Tabii ki yaptığınız işte tavsiye yöntemiyle büyümek gibi bir enerji de yaratacak aynı zamanda. 18 Eylül'de ay tutulması yaşanacak. Bu da Balık burcunda. Ne dedik? 2025 ve 2026 sürecinde Balık Başak aksına geçecek olan tutulmaların ilkini yaşıyor olacağız arkadaşlar burada. Bu yüzden de Balık burcu sizin 10. eviniz. Demek ki kariyer ve statüyle ilgili katlanarak büyüyen bir enerjiniz var. Ciddi anlamda bu kariyer fırsatını asla kaçırmayın. İşte bu yüzden diyorum, aşk zamanı değil, iş zamanı değil. Bu sene emek verip çalıştığınız, çabaladığınız konular 2024 sonu ve 2025'te size çok ciddi bir yükseliş verecek arkadaşlar. Yani bu sene yatırım yapmaya başladığınız işinizle ilgili 2024'ün belki de son aylarında artık bununla ilgili çok iyi gelişmeler, yükselmeler, terfiler ya da ne bileyim olanaklarımızın artması, müşteri portföyümüzün genişlemesi, tavsiyeyle büyümek gibi çok güzel enerjiler var. Yani mümkün olduğunca enerjimizi daha çok böyle hedeflerimize, hayallerimize ve işimize, gücümüze odaklanmalıyız diyebiliriz. 2 Ekim'de de güneş tutulması yaşanacak arkadaşlar. Biraz önceki ay tutulmasıydı pardon. Burada güneş tutulması yaşanacak 2 Ekim'de Terazi burcunda. Şimdi Terazi burcu baktığımız zaman sizin yine 5. evinizde. Zaten siz sevgili ve aşk konuları ile ilgili yaşadığınız problemlerin artık tıkanma noktasına geldiğini, tamam mı ve devam mı kararı vermeniz gerektiğini fark ediyor olacaksınız yılın sonunda. İşte fazlaca fedakarlık ettiysek burada artık bu iş bitti diyeceksiniz. Eğer geri çekilip ilişkiyi yönetebildiysek bu sefer o bizi kaybettiğini anlayarak hayatımızda yeni başlangıça sebebiyet verecek diyebiliriz. Ya da hayatımızda kimse yoksa bu dönemde tabii ki evlilik yolunda güzel bir başlangıçta yapıyor olabiliriz arkadaşlar. Hayatımıza evliliğe götürecek bir ilişkinin girmesi de yine söz konusu olabilir. Kısacası arkadaşlar 2024 oldukça hareketli, oldukça önemli gündemler var. Bu gündemlerin hepsi, her bireri tabii ki kişisel haritalarımızda atılan açılara göre değişecek. Umarım iyi bir video, beğendiğiniz bir video yapmışımdır. Beğeni ve yorum yaparsanız, bu videoyu sevdiklerinizle paylaşırsanız hem beni desteklemiş hem de başkalarının da bu videodan yararlanmasını sağlamış olursunuz. Umarım 2024 sizi hayallerinize, hedeflerinize en koşulsuz, en basit yoldan götürmeyi nasip eder. Umarım mutluluk ve huzur sizinle olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.